saf sürat, saf korku, kahkaha, huzursuzluk, turbo sesi, egzoz patırtısı. Yani 1980'li yıllar ve birçok Ferrari müşterisi geride kalan 15-20 yıl boyunca üretilen yol otomobili Ferrari'lerin fazlasıyla konforlu ve artık yumuşak kaldığından yakınıyorlar. Yani yarış sahnesindeki çizgisine kıyasla yol otomobillerinden de virajlı dağ yollarında limitlerde kullanılan bir çizgi bekleyecekken sanki daha çok James Bond filmlerinde görmeye uygun olacakmış gibi veya sokakta insanların kafasını çevirmek amacıyla satın alınmış otomobiller gibi modellerden oluşuyor. Bunların içinde hiçbirini canlı görmemiş olsam da söylenilen şeylerin altını dolduracak kadar gerçekten Enzo Ferrari'nin de daha sonradan çok soylu otomobillerimiz var diye bahsettiği işte 400 GT modeli, Mondial modelleri, 365 GT4 Daytona filan gibi böyle isimlerinde dahi aslında bir asillik olan müşterilerin de daha fazlasını talep ettiği bir dönemdeler. Eş zamanlı olarak Enzo Ferrari'de 90'larına merdiven dayamış ve artık aksiliğinde, asabiliğinde tadını çıkardığı yaşlarda. Bu dönemde o yüzden daha akılda kalıcı, kendiyle özdeşleşecek bir otomobil yapmanın niyetinde. İşte bu noktada Ferrari F40 birçok klişeleşmiş hikayesiyle birlikte hemen hemen her çocuğun ve şimdilerde büyümüş birçok amcanın dahi zamanında duvarlarında posterlerine yer edinmiş bir otomobildir muhtemelen. Onun üretiminde baş mühendisi Nicola Materazzi diye belki Gordon Murray kadar çiçekli gömlek giyen havalı bir abi değil ama belki ondan 10 kat daha nevi şahsına münhasır tuhaflıkta birisi. 1939 yılında doğuyor Nicola Materazzi. Napoli Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyor ve motorlar konusunda uzman bir abi. Mezun olduktan sonra 2 yıl asistan profesörlük yapmış. Daha sonrasında Lancia'da çalışmaya başlamış Nicola Materazzi ve orada Lancia Stratos'un geliştirilmesinden sorumlu olan mühendis olmuş. Lancia Stratos da Dünya Rally Şampiyonası'nda çok ikonik bir yer edinmiş. Çok acayip bir otomobil. Yarın çıkarsam böyle bir şey yaptık diye uzaydan gelmiş sanarlar yani. Çok zamansız otomobillerden bir tanesi o da. Dünya Rally Şampiyonası'nı bayağı bir domine etmiş. 79 yılında Nicola Materazzi Ferrari yarış departmanının başına geçiyor, teknikten sorumlu. Alo teknik. Evet ve bir gün Enzo Ferrari Nicola Materazzi'ye elinde bir dosyayla geliyor. Diyor ki bak bizim yol otomobilindeki elemanlar bir turbo motor yapmak istiyorlar. 3 litre 330 beygirlik bir motor tasarlamanın peşindeler. İşte onlara yardım et filan diyor. O da diyor ki ama işte zaten bu motor en az 400 beygir olmalı filan diyor bu tasarım yaklaşımıyla. İşte o zaman çok biliyorsan yap filan diyor buna. O da işte yok yapamam filan diyor. Zamanım yok diyor Nicola Materazzi. Enzo Ferrari de yok yani zaman ayır buna biraz efor göster. Tamam diyorlar işte bu böylece Nicola Materazzi 288 GTO motorunu tasarlıyor. Ve bu görevi üstlendikten sonra Nicola Materazzi şey diyor zaten 3 departman oluşmuştu diyor şirkette. İşte bir yol otomobilleri teknik departmanı, bir yarış otomobilleri teknik departmanı ve de ben bir odada bu işle uğraşıyordum filan diyor. Genel olarak zaten yalnız çalışmaktan hoşlanan bir tip ve sonrasında GTO motorunu tasarlıyor ve 288 GTO'yu üretiyorlar. Bir gün şöyle bir şey oluyor. Ferrari'nin bir arkadaşı Pietro bilmem ne diye Barellina bir adam geliyor ve diyor ki işte oğlum bir tane BMW M3 ile Ferrari 308'in önünde gidebiliyor filan diyor. Enzo Ferrari de gıcık olup bunu Nicola Materazzi arayıp şey diyor yani mümkün mü böyle bir şey? Kaç para ki o M3 filan diyor. Nicola Materazzi de yarı fiyatına bizim otomobilin diyor. Böyle bir şey mümkün mü diyor. Evet mümkün filan diyor o da. Bunu da niye anlattım bilmiyorum. Nicola Materazzi Ferrari'ye gidip şöyle diyor yani bundan sonraki aşama ne? Çünkü yol otomobillerini sadece müşterilerin kullandığı bir düzende ürün geliştirme seviyelerinden ve otomobillerin potansiyellerini hiçbir zaman göremeyeceklerinden bahsediyor. İşte Ferrari de ona ne düşünüyorsun diyor. O da bence yarışmamız gerekiyor diyor. İşte nasıl yani niye yarışmak derken yarış takımımız var zaten filan. Hani yol otomobilleriyle yarışmaktan bahsediyor. Şu anda GT otomobilleriyle hem pist hem de rally şampiyonalarında birçok markanın katıldığından bahsediyor. Ferrari'de ama o yol otomobillerini ilgilendiren bir konu. Ben ona bir şey diyemem filan diyor. Nicola Materazzi de şey diyor o zaman ben yol otomobilleri departmanının başındaki adam Eugenio Alzati diye bir adam. Daha öncesinde Lancia'da birlikte çalışmışlar Materazzi ile. Ben onu getireyim filan diyor. Alzati de şey diyor yani tamam böyle bir şey yapacaksan okey ama sadece hafta sonları buna çalışabilirsin. Onun dışında elemanların hafta içi işte 328'i, 308 Quattro Valvole'yi filan tasarlaması gerekiyor diyor. Onların dikkatini dağıtamayız filan diyor. Ve böylece herkes cumartesi sabahları buluşmaya başlayarak
288 GTO'nun yarış derivasyonu olan Evoluzione versiyonunu tasarlamaya başlıyorlar. Ki bu otomobilde bir sonraki safhada Ferrari F40'a evrilen bir köprü görevi görüyor aslında. Aizati Materazzi'ye Torino'ya gitmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü orada Pininfarina'nın rüzgar tünelinde 288 GTO Evoluzione'yi geliştiriyorlar. Materazzi de gidiyor görüyor. Harikulade bir otomobildi ama aerodinamik sürtünme katsayısı çok yüksekti. O açıdan biraz karman çorman bir vaziyetteydi diyor. Pazartesi ofise geldiğimde Aizati sormuştu diyor. Ne yaptın, gittin mi Torino'ya diye. O da işte iyi bir iş çıkardıklarından, tasarım açısından iyi bir iş çıkardıklarından ama sürtünme katsayısının kötü olduğu için Le Mans 24 saat yarışına katıldıkları takdirde 23 saat gidebileceklerinden ve daha sonra benzinlerinin biteceklerinden yakınıyor. Bunun üzerine Aizati de işte her şeye bir şey buluyorsun, o zaman kendin yap filan diyor. Materazzi de hemen yandan o tutan çocuğa dönüp her şeyi benim tasarlayabileceğimi lütfen kayıtlar altına al şu anda filan diyor. Ağzından çıktı laf filan diyor. O da böyle hayır yani öyle demek istemedim filan diyor. Yok yok artık söyledin filan diyor ve sonrasında gerçekten Evoluzione'yi oturup Nicola Materazzi tasarlamaya başlıyor. Böylece gövde tasarımını da büyük oranda Materazzi yapıyor ve 0.29 gibi o dönem için oldukça düşük olan bir sürtünme katsayısı değeri çıkıyor ortaya. 288 GTO benim ilk sahip olduğum 1/18 model otomobildi. O yüzden benim için ayrı bir yeri vardır. Sonuçta Nicola Materazzi önderliğinde 5 tane Evoluzione modeli yapıyor Ferrari. Ama bu esnada da Grup B aynı 959 hikayesinde olduğu gibi iptal oluyor ve böylece Dünya Rally Şampiyonası'na katılma planları da suya düşüyor. Ve bu esnada Materazzi Evoluzione için iki farklı motor tasarlamış. Biri pist yarışlarında, biri Rally Şampiyonası'nda kullanılmak üzere. Pist versiyonu yaklaşık 650 beygir gücünde ve hani onu hem kullananlar hem sesini duyanlar filan inanılmaz etkileniyorlar. Ve bu Enzo Ferrari'nin kulağına gidiyor. O da test pilotları içerisindeki en deneyimli ve en yaşlı olan Dario Benussi isimli adamı git bir dene bakalım filan diye geri bildirimi almak için görevlendiriyor. Benussi bunu kullanıyor ve sonrasında Materazzi'ye gelip Engineer'e bunu gerçekten öldürmek istiyor musun? Yani bu şu anda belki de mutant bir canavar, belki de elimizdekiler içerisinde en iyisi bu filan diyor yani. Ve sonrasında Materazzi de şey diyor ya bunu ihtiyara söyleme, uğraşmayalım filan diyor. 5-10 dakika sonra Ferrari Materazzi'yi çağırıyor işte gel filan diye bunu öldürmek mi istiyorsun gerçekten bu otomobili yapmalıyız biliyorsun benim işte son zamanlarım böyle bir şey yapmak istediğimi sen de biliyorsun kendini ver buna ve bunu yapalım filan diyor. Prima di tutto, Gran Turismo la prende uno che vuole differenziarsi dagli altri, chiedere alla vettura delle prestazioni istantanee che non può avere su altre macchine. Oggi non si va alla ricerca della velocità assoluta, oggi si va alla ricerca di velocità istantanee. Ve sonrasında Materazzi ikna oluyor. İşte 10 Ağustos 1986'da 13 aylık bir zaman dilimine sıkışacak şekilde Ferrari F40 projesine başlıyorlar. Materazzi de aslında biraz huzursuz çünkü bu projenin sonunda ortaya çıkacak otomobilin çok talepkar bir otomobil olduğunu farkında. Şöyle bir düşüncesi var. Bir otomobilin motoru %100 olabilir diyor ama şasisine yeterli zaman harcamazsanız ve bu %60 kalırsa diyor tüm otomobil %60 olur diyor. En düşük eleman belirleyici faktör olacaktır her zaman için filan diyor. Sonrasında Mayıs ayında Materazzi'ye bu otomobili nerede lanse etmek istiyorsun diye soruyorlar. O da Frankfurt'ta tabii ki filan diyor. Fiat'ın CEO'su atlıyor Vittorio Gidella diye bir herif. Olmaz diyor işte biz orada 164'ü tanıtacağız. Alfa'yı orada gölgeleyemezsiniz. Böyle bir otomobil tanıtırsanız kimse onun yüzüne bile bakmaz filan diyor. Materazzi de bana niye söylüyorsun abi filan diyor böyle hani gidip Enzo'ya söyleyelim diyor. Ferrari'nin yanına gidiyorlar. Gidella kendi sorunundan bahsediyor. Materazzi de tamam hani Kasım'da filan da yapabiliriz diyor. Enzo da yok olmaz filan diyor. Bunu kesinlikle Frankfurt'ta tanıtmamız lazım. Sen işte bir projeyi bitirmeye bak. Millet tatile gitmeden önce F40'ı tanıtmamız lazım diyor. Aynı zamanda da Ferrari'nin 40. yıl dönümü o yüzden ismi F40 zaten. Sonuçta cumartesi, pazar, 1 Mayıs falan demeden çalışıp otomobili Frankfurt Otomobil Fuarı'nda lanse edecek şekilde hazırlıyorlar. Ve 21 Temmuz 1987'de Frankfurt Otomobil Fuarı'nda F40'ı tanıtıyorlar. F40 ilk çıktığı anda böyle bir 3-4 saniye falan inanılmaz bir sessizlik oluyor. Sonrasında da büyük bir gümbürtü kopuyor. Frankfurt'ta tanıtıldıktan bir gün sonra Maranello'ya yaklaşık 900 tane faks gelmiş F40 almak isteyen insanlar tarafından. Ama ilk başta 400 tane otomobil üretmeyi planlıyorlar. Ticari direktör gelip işte ortalığı karıştırdınız, 900 kişi faks yolladı falan diye gelmiş. Yine tabii karar merci olarak hemen Enzo'nun yanına gidilmiş böyle. O da şey demiş, bu arayan
arayanlar ve isteyenler içerisinde 288 GTO sahibi olanlar varsa onlara bunu vermek zorundayız. Çünkü bu otomobil onun halefi, onun geliştirilmesi. Birinin hakkıysa bu tamamen onların hakkı. GTO'da yaklaşık 270 tane filan üretilmiş. O yüzden geri kalan 130'u da en sürekli müşterilerimizi seçmeye çalışarak onlara veririz. Toplamda sonrasında 87'den 92'ye kadar filan satmaya devam ediyorlar. Yaklaşık 1200-1300 tane F40 üretiliyor. Ve Ferrari tarihinde de en kar marjı yüksek olan otomobil oluyor. Sonuçta yani daha sonrasında ürettikleri 348 diye bir otomobil var. Ferrari tarihinin en kötü otomobili. Sonra ondan diye bahsediyor. Yani o dönem o fabrikanın otoparkı dolmuştu. O kadar kimse almıyordu ki 348'i falan diye. Sonrasında da o gibi şeyler geldiği için F40'ın üretimine biraz da markayı ayakta tutmak ve otomobilleri geliştirmek için satmaya devam ediyorlar. Materazzi'nin bunları anlatırken gözlerinin dolduğu bir sahne var. F40 zaten ortaya çıktığında Enzo Ferrari'nin dahi ne kadar iyi bir otomobil olduğuna dair hiç şüphesi olmamış. Çünkü zaten o otomobilden beklentileri de panel boşluklarının muntazam olmasından çok sürücü koltuğuna geçenin gazlamaya başladığında altına edecek kadar holigan ve sportif bir otomobil olmasını bekliyormuş. Ve tasarımından dahi öyle olduğunu hissetmiş muhtemelen. Ama buna kıyasla GTO ilk tanıtıldığında Enzo piste gitmiş ve onu orada görmek istemiş. Ve sonrasında Materazzi'yi aramış. Engineer'e seni tebrik etmem gerekir demiş. Çünkü ilk defa komponentlerin düzenli bir şekilde sıralandığını görüyorum motor bölümünde demiş. Bu senin temiz fikirlerin olduğunu gösterir filan demiş. Bunu söylerken böyle bayağı gözleri doluyor. Şöyle falan yapıyor böyle orada. Bunu söylemesinin sebebi de şu. Daha öncesinde ortadan motorlu olan modeller hep motor enlemesine yerleştiriliyor. Hani böyle otomobil böyle boyuna olduğunu düşünürsek motor sürücü koltuğunun arkasında enlemesine duruyor. Ben hiç bu açıdan düşünmemiştim. Hani işin estetik güzelliğini en büyük kaynaklarından birinin motorun uzunlamasına yerleştirildiğinde verdiği simetrik görüntü olduğundan bahsediyor. Enlemesine olduğunda ben buradan baktığımda başka bir şey görüyorum. Sen oradan baktığında başka bir şey görüyorsun. Ama uzunlamasına konulanan motorda hani teknik şeyler, filtreler bir kenara, estetik açıdan da her şeyin daha simetrik, silindir bankları, silindir kapakları vesaire daha simetrik gözüktüğünden bahsediyor. Motore fantastico, vero cuore pulsante di quest'auto straordinaria, l'8 cilindri della GTO è collocato longitudinalmente in posizione posteriore centrale, prolungato dal gruppo ponte cambio e sovrastato dal grosso sistema di sovralimentazione. Hani F40'a bakan biri iç mekanına, tasarımına vesaire homojenlik görecektir diyor. Ya Jeremy Clarkson'ın şeyi var. Otomobilin iç mekanından bahsederken iç mekanı yeşil bir banyo macunuyla birbirine tutturulmuş gibi duruyor diyor. Gerçekten zaten taban halısı falan diye bir şey yok. Karbon kevlar taban panelleri var ve iki paneli birbirine böyle yeşil macun gibi bir şeyle böyle. Şöyle parmakla çekilmiş yani o. İlginç bayağı. Kapı kolu yok otomobilin. İçeride bir çamaşır ipi gibi bir şey var. Onu böyle çekiyorsun. Kapı öyle açılıyor. Ve şöyle şunu ekliyor Materazzi. F40 için diyor ki bu otomobilde fonksiyonla eşleşmeyen hiçbir şey yoktur. Otomobil tasarlarken estetiği, kediyi ve fonksiyonu ayırt etmeniz gerekir. Ben de estetik ve fonksiyonu ayırt etmeniz gerekir diyor. Ben her zaman fonksiyona öncelik veririm. Çünkü Enzo Ferrari'nin şu meşhur sözlerini takip eden otomobil teknisyenleri grubuna ait hissediyorum kendimi diyor. Enzo Ferrari şöyle dermiş. Dünyanın en çirkin otomobilini tasarlayabilirsiniz ama yarışı kazandığı anda dünyanın en güzeli o olur. Materazzi'de bütün olay bu diyor yani. Günümüzde yapılan otomobillerin böyle düzinelerce insan tarafından tasarlanmasının kötü olduğuna dair bir örneği de Renault'un Avantime modelinden örnekliyor. Renault Avantime aslında tasarım olarak bence yani çok aşırı absürt bir otomobil. Sahip olmak ister miydim? Yani isterdim ama son sahibi de olabilirdim muhtemelen. Ama onun da ötesinde şöyle diyor. Benim kaçıncı sahibi olduğum bu konunun bir tarafında yok zaten. Yani mekanik açıdan olağanüstü bir otomobildi diyor. Onu işte Michelin'in bir organizasyonunda pistte kullanmıştık. Harikaydı diyor. Ama araba o kadar çirkindi ki diyor Matra'nın iflas etmesine sebep oldu diyor. Hani Materazzi için sonra işler nasıl devam ediyor? Tam F40'ı tanıttılar. Çok büyük bir sansasyon yarattı ve sonrasında tatile çıkacak. Enzo diyor buna. Tatilden döndüğünde tüm teknik departmanın başında sen olacaksın filan diyor. Sonra tatilden döndüğümde yerimde başka birini gördüm diyor bu da. Şu Carrara traktörlerinden gelen adam diyor. Böyle elinde bir kitap var bunu anlatırken. Orada herifin bir resmi var. Onu gösteriyor böyle. İşte bu geldi filan der gibi böyle. Trattori Carraro, mi pare.
Ve o adam bana gelip işte wingman'im olur musun, ekürüm olur musun dedi diyor. Ben de ne ekürüsü abi dedim diyor ve kararımı vermiştim. Yani Enzo Ferrari elinden gelen her şeyi yapmış onu orada tutmak için ama Materazzi bir kere kararını vermiş ve fişi çekmiş, ayrılmış oradan. Daha sonrasında beni otomobillerden uzak tutmak için herhalde diyor. Claudio Castiglioni diye bir adamla konuştular. Cagiva motosikletlerinin başındaymış. Sonra oraya gidip orada böyle bir turbo motosiklet motoru üzerinde çalışmış. İşte 2 zamanlı bir motor üretmiş filan. Ama öyle Ferrari'deki defteri biraz buruk bir şekilde de kapanmış yani. Sonra o traktörden gelen adam da işte o 348'i fabrikanın otoparklarının dolduran, kimsenin almadığı 348'i yaptı filan diyor. O 348 hikayesinde de bu az önce bahsi geçen test pilotu Dario Benuzzi o esnada eli kırıkmış ve 348'in geliştirilmesinde hani bir otomobil tasarlarsın, motorunu tasarlarsın ama hepsinin ahenk içerisinde birlikte çalışması için onlarca sürüş testinden geçmesi gerekir, filtrelenmesi gerekir. Orada da iş çoğunlukla test pilotlarına düşer. O projede görev alamamış. O da kendini öyle sıyırıyor o işten yani. Ben de 348'de elim kırıktı zaten ne kadar kötü olduğu da ortada der gibi. Ama öte yandan da F40 da çok hastalıklı bir performansa sahip. Onun da motor gücünü ve şasiyi uyumlu bir şekilde çalıştırana kadar bu adam epey bir efor sarf etmiş. Kaldı ki birazdan özellikle İngiliz basınında otomobilin nasıl yansımaları olduğunu örneklerken aslında hiçbir zaman da F40'ın ehlileştirilmedi performans açısından anlamış olacağım. Ve tasarımına da gelip bakacak olursak bir tane havacılık mühendisi Materazzi'ye şey demiş. Bu otomobil NACA duct tasarımının timsali demiş. Çünkü otomobilin üzerinde yaklaşık 8 tane NACA duct diye isimlendirilen aslında NACA'da NASA'nın eski ismi bildiğim kadarıyla ve yüzeyin havayı en verimli şekilde bir bölgeden geçirmesini sağlayan hava giriş tasarımı. İnternette NACA duct yazdığında ya işte F-14 savaş uçağı çıkıyor ya da F-40 çıkıyor zaten ya. O kadar özdeşleşmiş bir şey. Tasarımın en belirleyici unsurlarından biri o NACA duct'lar. Arka kanat yine çok Pininfarina'nın veteran tasarımcılarından biri Aldo Bravarone gibi bir isim var. Öyle bir adam tarafından tasarlanmış. Böyle yekpare bir arka kanat. Zaten otomobil 2 tane kabuktan oluşuyor yani bakınca. Ön kaputu ve arka kaputu şeklinde. Arka kanat da o kaputa tamamen entegre ve mesela arka kanatta F40 yazısı sadece otomobilin sağ arkasında yazıyor. Kanadın sağ kısmında yazıyor çünkü ancak öyle F40 doğru yönde okunuyor. Teknolojiye ve konfora dair hiçbir unsur yok ama artık belki de testlerde içerisi ne kadar sıcak oluyorsa otomobilde klima eklemişler. Yani ne kadar verimli çalışıyordur bilmiyorum ama onun dışında sadece göstergeler var. Yağ sıcaklığı, yağ basıncı, yakıt göstergesi. Direksiyonun arkasındaki gösterge panelinde de tabii ki hız ve devir saati göstergesi. Yanlarda da 2 tane slow down diye, yavaşlayın diye uyarı ışığı var. Onlar da her bir silindir bankında ateşleme sorunu olduğunda veya başka bir sorun olduğunda motor ikaz ışığı şeklinde. Otomobilin yaklaşık 120 litrelik yakıt deposu var. Günümüz bir şirket otomobilinin deposunun 60 litre olduğunu düşünürsen 2 katı boyutunda ve her iki tarafta da depo girişleri var. Çünkü depo 2'ye ayrılıyor. İçeride aynı yerden besleniyorlar ama 2 farklı bölme halinde. Ve şöyle bir fark var. Avrupa otomobillerinde, Avrupa için üretilen otomobillerde bu depolar işte fuel cell diye geçen yumuşak bir materyale sahip çanta şeklinde depolar. Malzemenin ömrü dolayısıyla her 8-10 yılda bir değiştirilmesi gerekiyor. Böyle 10.000 euro falan gibi bir masrafı var buna 10 yılda bir değiştirmenin. Amerika pazarına giden F40'larda alüminyum depolar var. İşte birçok F40 sahibi şu anda yaklaşık 2 milyon dolara falan satılıyor açık arttırmalarda normal bir F40. Hani bu masraftan kaçınmak için her 8-10 yılda bir uğraşmayalım diye baştan bir 10-15 bin euro verip alüminyum depoya geçebiliyorlar. Yani yaklaşık bir 5-6 yıl önce veya belki 10 yıl önce araba böyle 250-300 bin euro seviyelerindeyken şu anda hani en az 1,5-2 milyon eurolara falan satılıyor. Ama yakın zamanda böyle bir tane şey çıktı. Irak'ta böyle bir benzinliğin çaldıklarında terk edilmiş vaziyette bir F40 ortaya çıkıyor. Böyle bayağı bir hype oluyor internette bu olay böyle. Saddam'ın oğlunun eski arabasıymış ve bunu böyle hani çok ucuza alabileceğini düşünen insanlar oluyor doğal olarak. Ama araba bitap vaziyette. Sürüş halinde bir videosu var. Berbat bir ses çıkıyor arabadan filan. Bu herife ulaştıklarında işte 2 milyon dolar mı ne öyle bir para istiyor mesela yani. Boya kalınlığı o kadar ince ki yaklaşık 2 litre boya kullanıldığından filan bahsediyor tüm otomobilde. Hani şu anda yine günümüz standartlarında üretilen bir otomobilde 7-8 litre filan boya kullanılıyordur muhtemelen. O yüzden o arka kanatta filan özellikle tüm karbon kevlar tekstürü boyanın üstünde görebiliyorsun yani. Hiç böyle bir boya derinliği falan diye bir şey yok. Aksine o pütürleri görebiliyorsun. McLaren F1 gibi çok görkemli bir motorsporları geçmiş yok açıkçası. F40 Helem adı altında bir yarış otomobili derivasyonunu üretiyorlar. Ve aslında McLaren F1'den çok daha
bayağı nadir bir otomobil o. Çünkü yaklaşık 29 tane McLaren F1 GTR üretilmişken 19 tane F40 LM üretmişler. F40 LM'i IMSA regülasyonlarına uygun bir şekilde geliştiriyorlar. İnanılmaz bir sesi var. Zaten 700 beygir falan. Biraz daha da hafif. Manyaklık. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Son hızı 230 mil falan, böyle saçma sapan bir otomobil. Daha büyük lastikler, daha iyi süspansiyon, daha iyi frenler falan. Böyle bir F40 LM oluşturuyorlar. Bu arada şu top speed'lere gelmişken, yani son hızlara gelmişken şöyle bir detay var. 200 mil bariyeri 80'ler için çok kritik bir eşik. 959'un onca teknoloji laboratuvarı kimliğinin altında 200 mili hiçbir zaman aşamamış olması da hep böyle yüzünü kızartan hikayelerinden bir tanesi. O yüzden F40 da 959'u bir anda tüm reputasyonunu süpürmesinin sebebi de çıktığı gibi 201 mil maksimumuza ulaşması oluyor. F40 LM onun da üzerinde 230 mil falan yapıyor işte, yani 350 kilometre falan mı yapıyor artık bilmiyorum. Ve 89 senesinde IMSA serisinde Laguna Seca pistinde GTO klasmanında Jean Alesi diye bir Formula 1 pilotunun pilotajında 3. bitiriyor. O seneki en büyük başarısı bu. Burada benim duyduğumda bayağı şaşırdığım, böyle bayağı ilgimi çeken bir anekdot oldu. Zaten debriyajı çok sertti diyor, her yarış otomobilinde olduğu gibi. Ama o dönemki Ferrari'ler ve çoğu eski yarış nitelikli Ferrari'lerde şanzıman ısınana kadar 2. ve 4. vitesi unutun derlermiş. Çünkü 1, 3 ve 5'i kullanabilirmişsin böyle. Şanzıman soğukken, çünkü viteslerin dişlilerinin bulunduğu şafta her iki vites arasında senkromeşler var birbirlerine geçmesini sağlayan. 1 ile 2 aynı şeyde bulunuyor. Aynı senkromeşe sahip. 3 ve 4 aynı senkromeşe sahip. Ben bunu diye düşündüm. Herhalde tek bir yönde senkromeş şanzıman soğukken iyi iş görüyordu. Onu oradan çıkarıp diğerini almak, bir gerideki dişliye takmak pek kolay olmuyordu falan diye düşündüm böyle. O da bayağı ilginç bir detay bence. Arabaya biniyorsun, birden hep 3'e atan bir tip böyle niye 2 atmıyor falan diyor böyle. F40'ta da yine 80'lerdeki birçok spor otomobilde olduğu gibi hem 5 ileri bir şanzıman var hem de dogleg, köpek bacağı diye adlandırılan birinci vitesin alıştığımız H paternli şanzımanlardaki 2'nin yerinde olduğu bir düzen var. Böyle çekip 1'e atıyorsun. Onun sebebi de genellikle pistlerde veya performanslı sürüşte en çok kullandığın vites oranları dolayısıyla da en çok kullandığın 2 vites 2. ve 3. vites olduğu için kolaylıkla 2-3 arasında git gel diye tasarlanmış bir yapı. Chris Harris'in Marquez'la birlikte F40'ı anlattığı bir video var yine YouTube'da. Ve Marquez'e şunu soruyor. Marquez ondan yaşça bir jenerasyon daha muhtemelen büyük. Hem yarış pilotu hem de eski bir otomobil gazetecisi bir abi. Bunu ilk kullandığında neler hissettiğini bana anlatır mısın diyor yani. Ben şu anda bile inanılmaz bir otomobil ve 88-89 yıllarında bunun nasıl hissettirdiğini tahayyül dahi edemiyorum falan diyor böyle. Marquez de diyor, gerçekten olağanüstüydü ve neyle karşılaşacağıma dair hiçbir fikrim yoktu diyor. Nick Mason'ın otomobiliydi kullandığım diyor. Pink Floyd'un davulcusu Nick Mason, manyak otomobil koleksiyonuyla meşhur biri. Pink Floyd'un davulcusu olduğu için meşhur değil çünkü. Ve Nick Mason'a ulaşmışlar, senin F40'ını kullanabilir miyiz filan demişler. O da olur filan demiş. 88 yılıymış ve Nick Mason daha yeni almış otomobili, ilk çıkanlardan biriymiş. O zaman Fastlane dergisi için bir ses kaseti hazırlıyorlarmış. Nick Mason'ı arayıp otomobili kullanabilir miyim demiş. O da olur filan demiş. Sonra Donington pistinde buluşmuşlar. Nick Mason bir arkadaşıyla birlikte gelmiş. Böyle direkt gelip there you are, off you go filan diye vermiş böyle arabaya buna. Bu da böyle gevelemiş gelmeyeceğim mi filan diye. Yok ben kahve içeceğim, işim bitince haber verirsin filan demiş. Pistte sıra dışı bir otomobildi diyor. Ama öte yandan onunla bir markete de gidebilirdin diyor. Gaz pedalını taciz etmedikçe ve turbo basıncının yüksek olduğu seviyelere çıkarmadıkça otomobili gayet sakindi diyor. Ama limitleri zorladığında da 3. viteste, hatta 4. viteste de patinaj çekecek kadar saçma sapan bir güce sahipti diyor. Kesinlikle 500 beygirin üstündeydi diyor. Bu yüzden o günden bugüne kadar hala
hala kullandığım en heyecan verici birkaç otomobilden bir tanesi diyor. Chris Harris araya girip şey diyor, işte o kasetin bizim üzerimizde büyük bir etkisi olmuştu diyor. Çünkü o zaman hani video falan gibi şeyler olmadığı için otomobillerin sesini duymak için yeni bir medium oluşmuştu, yani yeni bir araç oluşmuştu filan diyor. Mark West yine ıslak zeminde bir sürüşünde yaklaşık 7 kere spin atmıştım diyor. Bir viraj çıkışında 4. viteste herhalde artık gaza basabilirim dediğim bir anda ve hani o F40'ta spin atmak şöyle bir şey değilmiş, yani işte o işte koptu filan veya tutabilecek miyim acaba filan deyip böyle spin attığım bir şey değilmiş. Her şey bir anda diye böyle bir kamçı hızında gerçekleşiyordu ve sadece dönmeye başlıyordum filan diyor böyle. Marquez şey diyor, F40'ın tüm olayı samimiliği ve bağlılığıydı diyor. Hiçbir filtre olmadığı için otomobille çok büyük bir etkileşim kurabiliyordun diyor. F40 statüsünde sonradan üretilen Ferrari'ler, Ferrari F50 ve daha sonrasında Ferrari Enzo. F40'a kıyasla Enzo modeli bir bilgisayar oyunundaymışsın filan gibi hissettiriyordu diyor. Chris Harris de şöyle diyor. İnanılmaz etkilendim. Gidip uzun uzun oturup bunu düşünmek istiyorum diyor. İnanılmaz bir sürüş deneyimiydi. Göz korkutucuydu ama aynı zamanda da çok uyumluydu diyor. Yani bunu yapabilen kaç otomobil var bilmiyorum diyor. Hem sana büyük toplarlasın hissini de veriyordu diyor. Ama 5 dakika sonra 3. viteste direksiyon neredeyse tam tur terse kilitlenmiş vaziyette. Tam gaz virajdan çıkarken de kendini bulup bunu nasıl yapıyor ki filan dedirtiyordu filan diyor böyle. Jeremy Clarkson'ın tabii ki o Allahsız espri anlayışıyla iç mekanını yeşil banyo macunuyla tutturmuşlar dediğinden bahsetmiştim. Otomobilin ağırlığıyla ilgili bir Lotus Ellis'ten yaklaşık bir yolcu uzaklığında bir ağırlığa sahipti diyor. Jeremy Clarkson için de şu an için hala öyle midir bilmiyorum ama en azından F40'ı yorumladığı zaman çekilen videolarda söylediği böyle pankartla gelmiş geçmiş en iyi otomobildir filan dediği bir model F40. And name what I think is the best supercar of them all. The Ferrari F40. Yalnızca McLaren F1'den iyi değildi diyor. Diğer tüm modern rakiplerinden de iyiydi diyor. Sebebi ise şu, modern bir süperspor otomobil kullanırken verdiğiniz her karar bir komiteden geçmek zorundadır diyor. Gazı köklersin ve bilgisayar sana şu anda işte 16 derecelik direksiyon açın var ve gaz pedalı girdim biraz fazla. Bunu çözmek için Kofi Annan'ı veya Bono'yu çağırıp bir şekilde uzlaşma yapmamız gerekir falan diye böyle bir değerlendirmesi var Jeremy Clarkson'ın. Bence çok mükemmel bir yaklaşım yani. Genel olarak sizi deli eder diyor. Sanki böyle frende, işte direksiyonda ve şanzımanda bir grup şakşakçı adam var ve durmadan sizin dediklerinizi dediğiniz anda yerine getiren tipler diyor. Böyle özel hissetmene izin vermezler filan diyor. Ve şey diyor, modern bir otomobil kocaman seramik frenleri, iri yapışkan lastikleriyle herhangi bir pistte F40'tan çok daha iyi süreler çıkarıyor olabilir. Ama bu çok daha eğlenceli. Çünkü burada sadece işte yol, koltuk ve kıçınız var diyor. Başka hiçbir şey yok diyor. Richard Hammond'ın böceksi yorumlarını da son olarak ekleyecek olursam, kahramanlarla tanışma konseptinin tamamen geçersiz olduğu bir otomobildi. O kadar kusursuzdu diyor. Yani 959'la F40'ı kıyaslamak birazcık işte kot ve gömleği kıyaslamaya benzeyecektir. Çok tutarlı olmayacaktır diyor. Çünkü hani biri çok holigan bir otomobil, bir go-kart, diğeri tamamen bir teknoloji laboratuvarı. Ama aslında İkisi de çok benzer bir statüye sahip. Çünkü bugünkü süperspor otomobillerin geldikleri noktada o kimlikleri edinmelerine sebep olan otomobiller ikisi de. Ve burada şöyle bir analoji yapıyor. Bunlardan daha önce işte Lamborghini Countach veya Ferrari Testarossa gibi modeller vardı diyor. Eğer onlar insanoğlunun ilk kez uzaya gitmesi ise Ferrari F40 ve 959 gibi otomobiller de diyor insanların ilk kez ayda yürümesi gibi olmuştu filan diyor böyle. O da böyle böcek böcek anlatıyor. İşte bunlar çok zor sorular. Yani şimdi McLaren F1 çok ayrı bir yerde. Ferrari F40 bir o kadar ayrı benim için. Hayır yani McLaren F1 böyle çok kusursuz bir otomobil gibi ve böyle her kusursuz şey bir noktada çok özel hissettirmeyebilir gibi geliyor. Saf sürat ve saf korku için yaratılmış bir otomobil F40 ve o yüzden sanırım McLaren F1'in bir tık önünde benim için ya. Yani ben açıkçası F40'ı canlı görsem ağlayabilirim. Çünkü hatırlarsan BMW Müzesi'nde böyle alt alta dizilmiş 7 serileri vardı havada duran. Ve benim orada gözlerim doldu mesela. Niye bu kadar temiz ve iyiler ve bu kadar niye hani bunlar burada filan der gibi. Yani F40'ta da bence benzer bir şey olabilir yani. McLaren F1'in kusursuzluğu itibarıyla araya illa böyle bir bariyer girecektir bence. Ben en azından ben onun kadar iyi olamam kaygısı olacaktır belki de.
Çünkü McLaren F1'i Gordon Murray tasarlarken her şeyin olabilecek en optimum fonksiyonunu işin içine sokmuş. Ama F40'ta öyle bir kaygı yok yani. F40 sadece saf sürat, saf korku, kahkaha, huzursuzluk, turbo sesi, egzoz patırtısı falan, hani çok daha gerçekçi bence ve F40'a karşı acaba onun kadar iyi miyim, ona yetebilecek miyim kaygısına zaman dahi olmaz. Bir anda kendini içinde bulursun. Ya ölürsün ya da hayatının en manyak zamanını geçirirsin falan gibi geliyor. O yüzden F40 ya.